Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeniçeri QQ Vici Pro ya da Unbounded Pro ya da Masada EQ1. Bomba gibi bir otomobille beraberiz. Fakat sayın Çançinçon kardeşlerim, şu otomobillere artık tek bir isim vermenin zamanı gelmedi mi sizce de? Çinliler otomobil konusunda aldı başını gidiyor. Buna diyecek bir laf yok. Fakat şu isim koyma konusunda biraz daha yolumuz var anlaşılan. Neyse, bunlarla vakit kaybetmeden hatice edil, neticeye bakalım. Biz ona Chery Vici Pro diyelim. Yeni Vici Pro tamamen elektrikli mini otomobil olarak aslında bizim merakla beklediğimiz EQ1'in de devamı niteliğinde. Tabi onun kadar ilgimizi çekmeye başarabilecek mi? Yeni Vici Pro'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeniçeri Vici Pro, Chery'nin iCar ekosistemine ait tamamen yeni olarak dizayn edilmiş elektrikli otomobili. iCar modellerini de teker teker yakından inceleyeceğiz bu arada. İlk olarak 2022 yılında yollara çıkan Vici Pro bizim de büyük bir sabırla beklediğimiz EQ1'in de en güncel hali. Yani bu saatten sonra resmen beklememiz gereken model Vici Pro olarak ilan edilebilir. Yeniçeri Vici Pro'ya önden baktığımızda kapalı bir tasarımdaki bu muhteşem farları görüyoruz. Farlar kilidi açtığınız anda bu gündüz led selamlamasıyla sizi karşılıyor. Burada Chery logosu konulmuş, led yerine mercek far tercih edilmiş. Bence artık yavaş yavaş halojen farlar gibi modası geçiyor olsa da kullanım sırasında iyi bir görüş sağlaması bunu tolere eder. Sinyaller de iç tarafta halojen olarak yapılmış. Tampon da düz bir şekilde aşağı doğru iniyor. Buradaki hava girişiyle rüzgara yön verilirken bu sanki egzoz çıkışıymış gibi duran ön tampon ve kırmızı eklentileri ben beğendim. Yolda giderken ya da dururken onu gördüğünüzde siz de kesinlikle beğeneceksiniz. EQ1 ile de karşılaştırdığımızda çok daha agresif ve dobra bir surat olduğunu söylemek gerekiyor. Bu bakışlar çok can yakar, çok. Daha stabil bir profil ve lüks detaylarıyla mini olsa bile farkını hissettiriyor. Yeni Vici Pro'nun profiline geçtiğimizde ben spor bir otomobil izlenimi aldım. Yalan yok, EQ1'in de profili kendine has çizgisiyle hepimizin beğenisini kazanmıştı. Fakat bu tasarım kesinlikle ona göre çok daha iyi olmuş. Dalgalı profilde cam çizgisi stoplara kadar bozulmamış. Bu çift renk siyah tavanla da birleşince spor bir şeyler ortaya çıkmış. Özellikle çok fazla olmasa da arka tarafta yolculuk edecek kimselere en azından bir görüş açısı sunacak bu camları ben beğendim. Öyle sırf ufak sınıfta diye kapı camlarını dev gibi yapıp arka tarafa kelebek camı kadar bir şey koymak çok işlevsel değil. Kapı demişken bak sanki GTR mübarek. Şu kapı kollarını görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Kaptı gene bizden bir yıldız daha. Peki bu jantlara ne demeli? Bu sınıftaki otomobillerin çok azında görebileceğiniz, yani gördüklerinizde de ya opsiyondur ya da lüks bir markadır. Bu jantların boyutları 175-55-16 inç. Ben tartışmasız bu jantlara sonsuz yıldız veriyorum. Ön taraftan başlayıp marşpiyerlerden devam eden bu kırmızı detaylı parçada profilin spor ve güçlü duruşunu perçinlemiş. Renk seçeneklerinde ise 7 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. EQ1 için elektrikli süpürge benzetmesini yaptıktan sonra Vici Pro ilaç gibi geldi diyebiliriz. Mini otomobil yapalım da tasarım ne olursa olsun umurumuzda değil diyenlere inat, Chery harikulade bir arka tasarımla finali müthiş yapıyor. Bu bir gerçek. Kimi otomobillerde şasi ve tasarım uyumsuzluğundan tutun da ucuz olunca sanki kötü bir tasarıma sahip olmak zorundaymış gibi gösteren markaları inat, Chery en alt sınıftan en üst sınıfa tüm otomobillerinde tasarımlarını her daim başarılı yapmayı başarıyor. Evet, zevkler ve renkler görece değişebilir ama bir de genel kanun olduğuna inanıyorum her zaman. Yeniçeri Vici Pro'nun arka tasarımına baktığımızda önde olduğu gibi karakteristik stopları bizi karşılıyor. Öndeki gündüz led imzasını arka tarafta da taşıyan Vici Pro bu stoplarıyla da bizden yıldızı kapar. Ama gerçekten çok iyi değiller mi? Görüş alanı dar olsa da büyük bir arka camın kullanıldığı burada bir şeyler eksik sanki. Evet, tıpkı EQ1'de olduğu gibi yeni Vici Pro'da da arka cam için silecek koymayı çok görmüşler. Böylesine ufak bir otomobil için yan dikiz aynaları da iş görür ama birkaç dolar daha verip bir arka cam sileceği de hiç fena olmazdı. Özellikle neticede. Onun yerine bu büyükçe stoplanması durumu telafi edebilir. Bu etkileyici tasarımın merkezinde Chery logosuna yer verilirken plaka boşluğu da güzel durmuş. Tampon tıpkı ön tampona benziyor. Aynı eklentilere sahip bu tasarımla her ne kadar elektrikli olsa da güzel bir duruş yakalanmış. Biz bunu beğendik. Hadi bir de bakalım yeni Vici Pro ile EQ1 boyusu olarak birbirine ne kadar benziyor. Yeni Vici Pro 3402 mm ile EQ1'e göre 202 mm daha uzun, 1680 mm ile EQ1'den 10 mm daha dar ve 1550 mm ile EQ1 ile aynı yüksekliğe sahip. Yani birebir aynı ölçülerde iki otomobil diyebiliriz. Başta söyledim ya, EQ1 yerine beklememiz gereken yegane otomobil. Dingil uzunluğunda ise 2160 mm ile EQ1'den 10 mm daha uzun bizim Vici Pro. Bu 10 mm'nin iç mekandaki yaşam alanına katkısı elbette çok büyük olacaktır.
çok açık ve net söylüyorum ki Chery Buji bu dış ve iç tasarımıyla çok satanların zirvesine oynar. Yeni Chery Buji Pro'nun bu GTR esintili kapı kollarından tutup iç mekana geçerken kapı işlerinin bu kalitesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yanal desteklerin fazlasıyla iyi olup bu spor yarış koltuk başlıklarıyla efsane bir tasarımı görmek beni şaşırttı doğrusu. Bu elektrikli koltuklara oturmadan hemen önce bizi abone olmadan izleyen takipçilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Aramıza hoş geldiniz. Bu spor koltuklara oturduğunuzda yine beni fazlasıyla şaşırtan direksiyon ellerimizin arasında beliriyor. Individual dedikleri cinsten içi ayrı dışı ayrı renk kaplaması, kalın iki kolu ve altıgen formuyla bu direksiyon net en iyi 5 direksiyon arasına girer. Bu arada şunu da eklemeliyim, bu otomobile bu kadar çok yükselmemin nedeni segmenti, doğal olarak da fiyatı. Ona birazdan geleceğiz fakat bu segment ve fiyat bandında ben bu özelliklerde bir otomobil hatırlamıyorum dostlar. Bu karizmatik direksiyon simidinin hemen arkasında ise 7 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Araçla ilgili anlık olarak bilmeniz gereken her şeyi öğrenebileceğiniz bu ekranın renkleri ve teması harika. Ama bunu şimdi geçip konsolun ortasındaki ekrana yoğunlaşalım. Burada 12.9 inç büyüklüğünde, öyle bir otomobil için devasa yani, 12.9 inç büyüklüğünde bir kalp duruyor. Çünkü bu temiz konsolun üzerinde başka hiçbir tuş bulunmuyor. Klima kontrolünden tutun da birazdan ekleyeceğimiz sürücü asistanlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen tüm bağlantıları bu devasa ekran üzerinden yapıyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da kablosuz olarak sunuluyor. Eğer ki hali hazırda kablolu Apple CarPlay kullanmak zorundaysanız da buna çözüm olarak bulduğumuz kablosuz CarPlay adaptörü inceleme videomuzu da bu videonun hemen ardından izleyebilirsiniz. Biz kabloyla uğraşmadan buna çok uygun fiyata hızlı bir çözüm bulmanın keyfini hala çıkartıyoruz. Bu devasa ekrandan başka konsolun devamında böyle minik askılıklar koymuşlar. Alt tarafa doğru derin bir saklama alanı ve bardaklık burada konumlanmış. Orta konsolda ise yine bakın bu segment bir otomobilde görmenizin çok zor olacak kablosuz şarj pedine yer verilmiş. Dörtlü flaşör tuşu da burada. Hani park freni? O da bir Mercedes-Benz klasiği olarak buraya alınmış. Kol dayamanın koltuğa entegre olduğu iç mekanda ufak ufak saklama alanları bolca bulunuyor. USB bağlantı noktası da hemen burada konumlanmış. Bu detayda kullanım kolaylığı konusunda akılcı bir çözüm kesinlikle. Az önce Mercedes-Benz klasiği dedim, benzerliğin yanı sıra vites seçim kolu da direksiyonun arkasında. Bir de sizin de dikkatinizi çekmiştir, ön konsolun bu yapısı da yeni S serisini anımsattı bana. Bunlar da hep içimize sinen hoş detaylar kesinlikle. Kabin başlı başına çok etkileyici tasarımı ve özellikleriyle bizden tam puan almayı başardı. Panoramik cam tavan var yahu, daha ne olsun? Tabi bu otomobil 3 kapılı olsa da 4 kişi rahatlıkla seyahat etmeli değil mi? Yeni Buji Pro'nun elektrikli ya da manuel katlanır koltuklarından arka tarafa geçtiğimizde burada 2 kişilik bir alan bırakılmış. Şimdi şunu söylemek gerekiyor ki fiziksel olarak büyük 4 kişi öyle çok konforlu şekilde yolculuk yapabilir dersek yalan söylemiş oluruz. Ufak segment tek kapı bir otomobil neticede. Özellikle 2 çocuklu ya da çocuksuz aileler için biçilmiş kaftan olduğunu söylemeliyim ki ilk bir videomuzda da gelen yorumların tamamı bu kullanıcı profiline sahipti. Burada arka sırada oturanlar için eşya gözlerinin düşünülmesi de çok şık olmuş. Büyük arka camların ferah hissini de bir kez daha beğendiğimi söyleyebilirim. Bu ufaklığın bagaj hacmi de kesinlikle önemli tabi. Yeni Chery Buji Pro'nun bagajında arka koltuklar normal konumundayken böyle bir alana sahip olacaksınız. Arka koltuklara yatırdığınızda ise çok daha kullanışlı bir alan sizi bekliyor. Onu üreten hem Çinli hem de Chery olunca güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde daha azını bekleyemiyoruz. Evet, daha önce birkaç modelde buna şahit oldum. Tasarım ve teknoloji olarak iyi olsa da sürücü asistanları konusunda yetersizlerdi. Buji Pro ise bu konuda kimseye bir söz bırakmıyor. Üzerinde bulunan kamera ve sensörlerle 360 derece kamera sistemini bu devasa ekran üzerinden yönetebiliyorsunuz mesela. Bu boyutlardaki bir otomobil için fazla gibi geldi değil mi? Bu kadarla da bitmiyor elbette. Aynalar üzerinde bulunan uyarı ışıklarıyla kör noktanızda kalan araçları size gösteren kör nokta uyarı sistemi, şeritten çıkmanız halinde sesli ve görsel şekilde sizi uyaran şerit takip asistanı, yol üzerindeki trafik işaretlerini ekranlar üzerinden gösteren trafik işaretleri tanıma sistemi, olası bir çarpışmada ki böyle bir otomobilin en fazla vakit geçireceği yerin şehir içi olduğunu varsayarsak bu da pek kaçınılmaz değil, sizi çarpışmalara karşı uyaran çarpışma uyarı sistemi, yine böyle bir otomobilde görmeye pek alışık olmadığımız kapıyı açacağınız sırada kör noktanızdan gelen araç, yaya veya bisikletlere karşı sizi uyaran kapı açma uyarısı yeni Buji Pro'nun alameti farikalar arasında bulunuyor. Hadi siz de itiraf edin, daha önce bu segmentte bu özelliklerin kaçına şahit oldunuz? Değil evin ikinci otomobili olmayı, tek başına bir aileyi göğüsleyebilecek bu minik canavara bir koca yıldız daha bizden gider. Bizi en çok heyecanlandıran şeylerin başında şüphesiz motor seçenekleri geliyor. Yeni Buji de tamamen elektrikli motoru ve özellikleriyle bizi memnun etmeyi başardı. Evet,
Yeni Fuji Pro tamamen elektrikli. Tabi artık günümüz modası elektrik. Hidrojen yakıtı hayatımıza tam anlamıyla girene kadar da elektrikli otomobillerle biraz daha haşır neşir olacağız. Neyse, bu başka bir videonun konusu ve bu konuda çok başka fikirler ve verilerle karşınızda olacağım. Dönelim bizim Fuji Pro'ya. Yeni Fuji Pro'da iki farklı batarya hacminde seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki 28.9 kWh hacminde. Bu bataryalarla birlikte 74 beygir güç, 150 Nm tork üreten Fuji Pro maksimum 125 km/saat hızla çıkabiliyor. Bu versiyondaki maksimum sürüş menzili ise 301 km olarak belirtilmiş. Tabi ısı pompası yok dostlar, bunu da söylemekte fayda var. İkinci sıradaki en üst batarya hacminde ise bizi 40 kWh'lik bir batarya karşılıyor. 94 beygir güç, 120 Nm tork üreten bu versiyonun maksimum hızı da 5 km/saat düşerek 120 km/saat olarak belirlenmiş. Maksimum sürüş menzili ise 408 km. Böyle bir otomobil ve batarya hacmi için fazlasıyla iyi değerler olduğunu söyleyebilirim. Sıfırdan 50'ye çıkma süresi de 4.8 saniye. Yine fazlasıyla iyi. Geldik fiyata. Yeni Fuji Pro şu an $13.000 bandındaki fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Ne dersiniz? Bu fiyat Türkiye'ye geldiğinde kaç bin doları bulur? Yeni Fuji Pro'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Fuji Pro'yu çok beğendim. Hatta itiraf edeyim, EQ1'den daha çok beğendim. Fiyatın belirleyici unsur olacağı yeni Fuji'ye kesinlikle bir şans veririm. Peki siz yeni Fuji Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Fuji Pro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.